Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında yine kolaylıkla örebileceğiniz bir yeni doğan patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle yumuşacık puf puf bir patik modeli olacak. Selanik örgü modelini uyguladım ben patiğimde. Gerekli malzemelerin böyle tek renk bir ip kullandım. Ve 3 mm şişlerim var. İpimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Toplam 48 adet ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. Şöyle ilmeklerimi oldukça yumuşak ve gevşek atıyorum. Çok sıkı ilmek atışı yapmayalım. Bu şekilde toplam 48 adet ilmek atalım. Evet, bakın bu şekilde ilmeklerimi attım. 48 adet ilmeğim bu şekilde attım. Başlangıç ipim burada. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişimi alıyorum. Bir sonraki ilmekleri örerek başlayalım. İlmekleri ters örüyorum. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar ilmekleri böyle ters olarak örmeye devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi her zaman düz örüyorum. Bunu düz ördüm. Burası örgümün arka yüzüydü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burası örgümün ön yüzü. Bakın başlangıç ipi bu taraftaysa burası örgünün ön yüzü oluyor ve alt kısmı daha düzgün duruyor. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp en son ilmeği düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor ve patiğin dikimi ve ilmek alması daha kolay oluyor. Bu şekilde örüyoruz. Bakın örgünün ön yüzünde bir diş haroşa sırası oluşturduk. Haroşa sıralarını ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters örerek oluşturuyorum. Bu şekilde toplam 5 diş haroşa sırası örelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Bakın böyle örgünün ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi burada modelimize başlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters ördüm. İpimi arkaya geçirdim. Diğerini düz ördüm. Ters ördüm. Düz ördüm. Normal bir ters, bir düz olarak böyle devam edelim. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak şöyle göstereyim. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. En son bakın bir düz, sonuncu ilmeği de düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzüne geçtim. Şimdi burada ilk ilmeği örmeden aldım. Bir diğeri ters görünüyor. Onu ters ördüm. Şimdi diğer ilmeğim düz. Artık düz ilmeği şöyle ilmeğin içinden geçerek değil, Selanik örgü şeklinde öreceğiz. Yani bir alta batacağız. Bakın şuraya. Şu kısma batacağız. İlmeğin içine değil. Şimdi alt kısma battım. Düz olarak ördüm. Bu ilmeği bıraktım. Tersi normal ters olarak örelim. Düz ilmeği ise bakın burada düz ilmeğim var. Onu bir alttan batarak düz örelim. İlmeği bırakalım. Tersi ters. Düz ilmeği bir alttan şöyle batarak düz örelim. Böyle sırayı tamamlayalım. En son ilmeğimi her zamanki gibi normal düz olarak ördüm. Örgünün arka yüzünü bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersi yine normal ters olarak örelim. Düz ilmeği ise yine ilmeğin içinden değil, normalde ördüğümüz gibi değil. Böyle bir alta batarak düz örelim. İlmeği bırakalım. Tersi ters. Düz ilmeği şöyle ilmeğin altından batarak düz örelim. Tersi ters. Düz ilmeği şöyle ilmeğin altından batarak düz örelim. Tersi ters örelim. Bu şekilde düz ilmekleri bir alttan batarak ördüğümüzde daha kabarık ve yumuşacık bir örgü şekli ortaya çıkacak. Bu örgümüz ilerledikçe, büyüdükçe daha belirgin hale gelecek. Tersleri böyle normal ters olarak örelim. Düzleri ise bir alttan içine batarak
düz olarak öreceğiz. Bunu örgünün hem arka yüzünde hem ön yüzünde aynı şekilde öreceğiz. Ve şu şekilde bakın yumuşacık kabarık bir örgü modeli ortaya çıkacak. Bunu böyle şu düzleri saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dilim olana kadar örmeye devam edelim. Evet, sıralarımı tamamladım ben. Bakın bu şekilde. Burası örgümün ön yüzü. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldular. Bakın şu kabarık kısımları sayıyorum. Şimdi burada bir diş haroşa sırası öreceğiz. İlmekleri hiç eksiltmeden. İlmeklerin tamamını örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve şu şekilde bir diş haroşa sırası yapalım. Evet, şimdi bir diş haroşa sırası ördüm. Şimdi ilmek eksilteceğiz. Bunun için öncelikle 16 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. Burası örgümün ön yüzü. 16 tane ilmeği örerek bu şişime geçiriyorum. 16 tane ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şimdi 16 ilmek kalana kadar 2 2 örelim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Böyle 2 2 ters örelim. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek kalmış. O yüzden şu ilmekleri geri alalım. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğim kaldı. Şöyle 2, 2 ördüm. Buradan sonra tek tek örüyorum. 16 tane ilmeği tek tek örelim. Sırayı tamamlayalım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. İlmekleri tek tek ters olarak örelim. Örgünün ön yüzüne gelelim. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi yine 16 tane ilmeğimi örüyorum. Bu ilmekleri tek tek örelim. 16 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Şimdi ortadaki ilmeklerimi eksilteceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmek bu tarafta olacak. 2, 4, 6, 8 tane ilmeği kapatacağız. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 16 ilmek kalana kadar böyle yapıyorum. Evet, bakın böyle eksilterek şurayı kapattım. İlmeklerimi. Kaç ilmeğim kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğim kalacak. 16 ilmek burada. 16 ilmek bu tarafta olacak. Şimdi bu 16 ilmeği tek tek örerek sırayı tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde bu kısmını tamamladım. Şöyle elimde 32 tane ilmeğim var. Şöyle örgümün arka yüzüne geçiyorum. Şimdi 16 tane ilmeği örelim. Burada 16 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi buraya bir tane şöyle ilmek attım ben. Sonrasında devam ettim örmeye. Diğer ilmeklerime geçtim. Hepsini ters olarak örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Şu şekilde bir görüntüsü olacak bakın. Şimdi burada 33 tane ilmeğim oldu. Bu 33 tane ilmeğimle bakalım kaç sıra örmüşüz. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa sırası örmüşüm. 6. sırayı örerken ilmeklerimi kapatarak örgümü bitirmişim. Şimdi sıraları tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi ilmeklerimi kapatıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Çok sıkı bir kapatma işlemi yapmayalım. Böyle ilmekleri 2 2 örerek
bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Bakın bu şekilde kapattım. İpimi biraz uzun keseceğim ve bu ipimizle dikme işlemi yapacağız. Şöyle ilmeğimi çekiyorum. Şu şekilde sıkıştıralım. Örgüsünü tamamladık patiğimizin. Şöyle tersini çevirelim ve tersinden dikelim. Patiğimizi tersinden dikiyoruz. Şöyle ilmekleri karşılıklı alarak dikelim. İç taraftaki ilmekleri. Evet, patiğimin dikimini tamamladım. Bakın bu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel, yumuşacık bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve severek örersiniz. Ayakta duruşu da bu şekilde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak videolarımı, örgülerimi takipte kalabilirsiniz.